Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1,94'lük değer kaybı ile günü 1391 seviyesinde tamamlarken işlem hacmi ise 11,7 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren sektör %3,12 ile metal ana sanayi olurken bankacılık endeksinin de %3 düştüğünü de vurgulamak isterim. Fed'in taperinge gittiği süreçte küresel borsalar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturacağını her fırsatta vurgularken çarşamba akşamı taperingen gelmesi halinde borsalardaki sert satışın artacağını buradan vurgulamak istiyorum. Dolar Türk lirasında ise dün yükselişini sürdüren dolar Türk lirası kurunda bu sabah bir miktar kar satışları görülse de borsa tarafına baktığımızda da son dönemde gördüğümüz yabancı çıkışlarının bankacılık hisseleri öncülüğünde gerçekleştiğini de görüyorum. 6 Ağustos'tan itibaren yabancı girişleri de aynı kanalla olurken bu yüzden Fed'in taperinge gittiği süreçte bankacılık hisselerinin bir miktar daha fazla etkileneceğinin de altını çizmek istiyorum. Kısa vadede düşüşün devam edip etmeyeceğini bankacılık endeksinin 1234 seviyesini kırması belirleyecek. Eğer bankacılık endeksi bu seviyeyi kıramaz ise borsaya tepki alımı olarak yansıyabilir. Ancak kırılması halinde satışların sertleşeceğini ve devamının da geleceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyatı endeksi beklentilerin üzerinde 76 puan olarak açıklanırken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden federal hükümetin Ekim ayında kapanmasının düşmesinin önüne geçmek için federal borçlanma tavanını uygulamasının 2022 yılının Kasım ayında yapılacağı kongre ara seçimlerine kadar askıya alınmasına yönelik planı desteklediğini belirtti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, federal borçlanma tavanının askıya alınmasına yönelik bir maddenin Biden'ın 3,5 trilyon dolarlık büyüklüğündeki harcama planının içine eklenerek kongreden geçirilmesini önermişti. Dolar endeksi dün yine çok kritik bölgesi olan 93,44 seviyesini kıramadı. Dünya genelinde doların güçlenebilmesi için bu seviyenin kırılması şart. Bu seviyenin kırılması halinde 94,77'ye kadar yükselişlerin yaşanabileceğini, ancak Fed'in faiz kararı yaklaştıkça piyasa karara kilitlendiği için de volatilitenin azalacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri ise haftaya düşüşle başlarken dün %1,30 seviyesine kadar düşse de bugün %1,33 seviyesinden işlem görüyor. Tahvil faizlerinde %1,37 seviyesinin oldukça kritik olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Özellikle Fed'in tapering yaparsa bu seviyenin kırılıp %1,55'e doğru tahvil faizlerindeki yükseliş beklentimi de buradan açıklamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş borsalarda ve dolar karşıtı para birimleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünüyorum.
altın fiyatlarındaki görüşlerim de değişmezken ons altının 1834 seviyesini kırmadığı sürece her yükselişin bir satış fırsatı olmayı sürdürmesi, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,37'yi kırmasının ardından daha sert bir satış beklediğimi vurgulamak isterim. Tabii ki Fed'den çıkacak mesajlar piyasada yönlendirici olacakken Amerika Birleşik Devletleri borsaları tapering etkisiyle dün sert satıcılı görüntüsünü korudu ve günü düşüşle kapatırken 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli dev gayrimenkul şirketi Avangridge'in de borcunu ödemeyecek durumda olması küresel piyasalarda olumsuz fiyatlamaları bizlere gösteriyor. Perşembe günü bono ödemelerinin yapılıp yapılamayacağı belirsizliğini korurken temerrüt riskinin de arttığını görüyorum. Özellikle şirketin diğer şirket ve bankaları olumsuz etkilemesi halinde küresel piyasalarda daha büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum. Şimdilik piyasalar tapering'e kilitlense de Fed faiz kararının ardından Avangridge'in masada olacağını düşünüyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut başlangıçları 1,5 milyon adet olarak açıklanması beklenirken yapı ruhsatlarının ise 193 bin açıklanacağı tahmin ediliyor. Küresel piyasalarda konut fiyatlarındaki görülen yükseliş devam ederken özellikle ham madde maliyetlerinin yükselmesinin ardından konut fiyatlarındaki yükseliş bir yandan enflasyonu yukarı yönlü tetiklemeyi sürdürse de ancak dediğim gibi şimdilik piyasalar yarın akşamki Fed'den gelecek faiz kararını bekliyor. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dolar endeksinin 93,44 seviyesini kıramaması Euro dolar paritesinde kritik destek bölgesi olan 1,17'den dönmesini sağladı. Paritede aşağı yönlü baskı sürerken doların küresel bazda güçlenmesiyle satışların devam edeceğini düşünüyorum. Ancak Fed faiz kararından çıkacak sonuçlar piyasada ana belirleyici olacakken Euro Türk lirasında ise 10,05'i kırmasının ardından yükseliş eğilimini sürdürürken bu sabah kurda kar satışlarının geldiğini gördük. Avrupa borsaları da küresel piyasalara ayak uydurarak Fed'in tapering'e gideceği endişeleri ve Çinli dev gayrimenkul şirketi Avangridge'in borcunu ödemeyecek durumda olmasının yarattığı belirsizlik nedeniyle dünü satıcılı bir şekilde tamamlamıştı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel, enflasyon yükseldikçe Avrupa Merkez Bankası'nın ne kadar varlık alımı yapacağının veya net varlık alım hızında bir azaltımının ne zaman başlayacağını giderek daha az önemli bir hale geldiğini söyledi. Isabel, Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımları sona erdikten sonra faiz artırımını değerlendirmeye başlayacak olmasının nihai tarihi önemli hale geldiğini de vurguladı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında ülke risk priminin tekrardan 400 baz puan seviyesinin üzerini görmesi ve dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi döviz kurundaki hareketleri de kuvvetlendiriyor. Küresel piyasalardaki satış dalgasının hız kazanmasıyla birlikte Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,72 ve 8,80 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları.
Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda ise 8,60 ve 8,54 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa bölgesinde bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarını yakından takip ediyorum. Son dönemde yaşanılan gelişmelerle ilgili Başkan Lagarde'ın neler ifade edeceği piyasalar tarafından merak konusu olurken, Türk Lirası küresel ekonomilere bağlı olarak değer kaybederek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı haftanın en önemli gelişmesi olarak karşımıza çıkacak. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,20 ve 10,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10,10 ve 10 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki görülen yükseliş ile dolar endeksindeki yükselişin korunması paritede baskı oluşturmayı sürdürürken, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarında yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1755 ve 1,1780 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1,1710 ve 1,1685 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.